Merhaba arkadaşlar. Bir süredir yoğun çalışma altındaydım ve YouTube'a videoları duraksatmıştım atmayı. Çünkü çok yoruluyordum, yetişemiyordum. Bu arada abone olan 674 kişiye teker teker teşekkür ediyorum. Ve grupta bulunan herkese özellikle teknoloji konusunda, e-mail işlemleri konusunda benim gruptakilere yardımcı bulunan Ferhat Göz kardeşimize, abime de diyebilirim benden büyük sanırsam. Çok ama çok teşekkürler. Grupta katılırsanız arkadaşlar elimizden geldiğince katılan herkes, bunu katılan siz de dahil, diğer arkadaşlara ücretsiz bir şekilde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, Sizi de beklerim gruba. Grup linki açıklama kısımlarında bulabilirsiniz. Her videonun açıklama kısmında paylaşıyorum. Katılmanızı tabii ki isterim. Grupta normal şekilde bir arkadaşmış gibi samimi muhabbetler kuruyoruz. Gelip çıkmazsanız tabii ki sevinirim. Bir aile ortamımız büyümüş olur. Bu bilgiyi verdikten sonra uzun süredir video çekemiyordum zaten. Şimdi Binance'i sıfırda vadeli işlemler bölümüne sıfırdan bir giriş videosu çekmek istedim. Çünkü son gelen yorumlara oranla bunu çekmem gerekiyor. Bazı yenilikler de geldi zaten. Lafı daha fazla uzatmadan ilk başta hesap açılımından başlayayım. Arkadaşlar ben Binance uygulamamı sildim. Şimdi baştan bir hesap açılımını göstereceğim. Komisyon indirimleri falan filan. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Şimdi uygulamam hemen insin. Benim hesap açmak için şimdi sıfırdan hesap açacağım ya. Kendi mailimi kullanmayacağım. Geçici olarak kullandığım mail uygulamam var. Temp Mail. Ben bunun reklam şeylerini engelledim. Reklamsız kullanıyorum şu anda. Mesela açayım şöyle. Tabi bu tanıtım ayrı bir şey. Şöyle değiştire tıkladığımda normalde siz 3. denemenizden sonra reklam çıkar. Ben bu reklamı engelledim. Şu anda gördüğünüz gibi reklam çıkmıyor. Ben bu APK'yı editleyip Drive dosyama yüklerim ve sizi açıklama kısmında paylaşırım. Siz de kullanırsınız isterseniz. Reklamsız bir şekilde. Şimdi mesela şu. Bunu kopyaladım. Panoya kopyaladım arkadaşlar şimdi. Hemen Binance uygulamama bakayım. Alayım şunu ana ekranıma. Şimdi Binance'e tıklıyorum arkadaşlar. Sıfırdan bir hesap açılımını gösteriyorum komisyon indirimiyle beraber. Şimdi burada kayıt ol sekmesi var. Buradan bir kere ilk başta Binance'e komple kayıt olmamız lazım. Şimdi bunu yapıştırdım. Şifreyi de şey yapalım hemen. Tayfun. Şöyle herkes görsün. Tayfun 1, 2, 3, 4, 5 yapalım. Tamam mı? Burada referans kimliği isteğe bağlı şekilde belirtilmiş. Bu referans kimliği arkadaşlar şu işe yarıyor. Şurada gördüğünüz. Spot piyasası, buradaki gireceğimiz spot piyasası için geçerli. Çünkü ilk kayıt olurken sadece spot piyasasına kayıt olmuş oluyoruz. Vadeli işlemler için de ekstra kayıt olmamız gerekecek. Onu da göstereceğim. Şimdi spot piyasasında yapacağımız işlemlerde al sat işlemlerinde bir miktar komisyon ücreti ödüyoruz arkadaşlar. Bunu Binance'in sitesinden ne kadarlık komisyon ücreti ödüyor. Zaten birazdan onun sitesine gitme yolunu da göstereceğim. Oradan bakabilirsiniz. Burada kullandığınız referans kimliğine bağlı olarak, bakın bunun altını çiziyorum. Kullandığınız referans kimliği koduna bağlı olarak maksimum bir şekilde %20 ömür boyu komisyon indirimi kazanabilirsiniz. Ve Binance'in kendi coin'i var, BNB. Bu coin'i elinizde tuttuğunuz sürece ekstra spot piyasasına %25 bir indirim daha kazanabiliyorsunuz. Ve totalde spot piyasası için %40'lık bir komisyon indirimi kazanmış oluyorsunuz. Ben size hemen kendi kullandığım kodu vereyim. Her videomun altında açıklama kısmında paylaşıyorum. Kardeş payı nereden çıktı? Dur. Videolarımıza gelelim. Mesela en son yok bu değil de bunun bir altına gelelim. Mesela Hedge Mode'a gelelim. Durdurdum videomu. Evet, aşağı çekiyorum. Şurada ömür boyu spot piyasası indirim kodu. İsterseniz bu linke tıklayıp direkt site üzerinden de kayıt olabilirsiniz. Ben mobil uygulamadan göstereceğim. Gördüğünüz gibi komisyon indirim oranı %20 şeklinde yazıyor arkadaşlar. İlla benimkini kullanmak zorunda değilsiniz. Ama bu alabileceğiniz en yüksek, en maksimum komisyon indirimidir. Kullanmanızı tavsiye ederim. Dolandırılmamak açısından şuna dikkat edin. Mesela adam size %20 veriyorum der ama altında %10 yazar ya da hiçbir şey yazmaz. Burada kesinlikle onu belirtmesi gerekiyor. Komisyon indirim oranınız %20 şekilde. Bunu şuradaki koda bağlı olarak Binance kendisi otomatik olarak veriyor. Buna dikkat edin. Bu önemli bir konu. Tamam, tarayıcımızı kapattık. Onu kopyaladık. Referans kimliğimi buraya yapıştırdım. PUVCLEH 0 şeklinde.
Kayıt ola bastığımda arkadaşlar, şimdi burada bir doğrulama sekmesi gelecek önümüze. Şöyle çektiğimde, evet, e-posta adresime doğrulama kodu gitti. Ben nereden yapmıştım? Temp mail'den. Şunu da bir alalım şuraya. Temp mail tıkladığımda arkadaşlar, iyi diyelim. 1 diyelim, şimdi değil. Şimdi gelen kutusuna Binance'ten bildirim geldi gördüğünüz gibi. 0.13.951. Kapatabilirim artık. 0.13.951 şeklinde. Gönder dediğimde artık hesabım doğrulanmış oldu. Yani bir hesap açabildim. Şimdi dijital para işlemleri yaptım daha önceden. Sıfır değilim. Şimdi benim cihazımda root var. Root'ta şöyle bir uyarı veriyor. Kök dizinize yetkisiz erişildi. Cihaz güvenlik riskleri açık olabilir. Yani cihazınız hacklenebilir. Bilgilerinizi kaybedebilirsiniz şeklinde bir ibare var. Bunu onayla diyorum ve Binance'i bir kapatıyorum. Eğer cihazınızda root varsa bu kısmı izleyebilirsiniz. Megix'e geliyorum. Çünkü ben Megix'le root yaptım. Ve şurada ikinci sekmeye tıklıyorum. Burada Megix hide yazıyor arkadaşlar. Yani Megix'i gizle demek. Buradan Binance'i buluyorum. Nerede Binance? Şurada bir yerde olması lazım normalde. Aratsam çıkar mı? Niye çıkmıyor? Aynen, en altta çıktı. Binance. Burada bunu tıkladığımda, hatta üzerine bir daha tıklayayım. Bir de bildirimleri de şey olsun. Burada tüm sekmelerini işaretledim. Ve bundan sonra şimdi tekrar Binance'e gireceğim. Böyle bir uyarı almadım gördüğünüz gibi. Yani bu sorunu da bu şekilde aşabilirsiniz. Ondan sonra şu sol üst köşede insan resmi var. Buraya tıkladığınızda bakın, komisyon indirimi kazanmak için BNB kullanın. BNB de bir coin, Binance'in kendi coin'i. Şuradan da görebilirsiniz. Dolar üzerinden alımını. Ya da şurada piyasalar bölümünden şuraya BNB yazabilirsiniz. BNB. Yanlış yazdım. BNB. Spot piyasası için BNB USDT, yani BNB ile dolarla işlem yap diyor. Buradan ala tıkladığınızda al işlemlerinizi yapabilirsiniz. Spot piyasasını bahsetmeyeceğim. Zaten artık biliyorsunuzdur. Bilmeyenler varsa da eski videolarıma bakabilir. Bu şekilde BNB elinizde tutabilirsiniz. Buradan tabi komisyon indirimi kısmına tekrar gelin ve buradaki şeyleri açabilirsiniz. Yani açmanız gerekiyor. Vadeli işlemlerden açınca göstereceğim tekrardan. Komisyon tablosunu gör diyor. Buraya tıklarsanız arkadaşlar ne kadar bir komisyon ücreti ödediğinizi görebilirsiniz. Buralara değinmeyeceğim şimdi. Ondan sonra şimdi vadeli işlemler kısmına gelelim. Şimdi ilk tıkladığımda burada sanki hesabım varmış gibi, nasıl hesap açacağız, nasıl şey yapacağız gibi gözükebilir. Ama bu şekilde değil. İlk işlem yapmaya çalıştığınızda çıkacak ortaya. Ama önce şunu göstereyim. Bakın burada USDT yazıyor. Coin vadeli işlemler yazıyor ve opsiyonlar yazıyor. Bunlar ayrı şeyler arkadaşlar. USDT demek, yani şu en baştaki olan USDT vadeli işlemler. Dolar üzerinden al sat yapabildiğiniz, diğer coinlerin elinde olmasa bile o işlemi yapabildiğiniz şeyler. Mesela elimde dolar var diyelim. Ben bu dolar üzerinden yapacağım. Mesela dolarla link alabilirim. BNB'ye long short girebilirim. XRP'ye long short girebilirim. Ama coin vadeli işlemlerde arkadaşlar, adı üstünde coin vadeli işlemler, elinizde hangi coin varsa o coin üzerinden dolar bazında gireceksiniz. Yani mesela şöyle diyelim. Mesela ADA USDT. Bundan ne yapmam lazım? Elimde ADA'nın bulunması gerekiyor. Mesela zaten kullanılabilir ADA şeklinde yazıyor. Elimde ADA coin olduğu sürece ben dolarla iniş çıkış long short girişi yapabiliyorum. Bu şekilde yani. Burada, yani tekrar söylemem gerekirse, burada elimizde dolar olması lazım. Burada işlem yapmak istediğimiz coin'in elimizde bulunması lazım. Mesela burada BTC USDT kısmına gelirsek, burada işlem yapabilmen için elinde BTC'nin bulunması gerekiyor. Yani dolar olursa burada işlem yapamazsın. Elinde BTC olması lazım. Burada da tam tersi. BTC olursa elimde işlem yapamam. Burada da dolar elimde olması gerekiyor. Tabii ben bunu kullanıyorum ama tabii herkes istediğini kullanabilir. Bu opsiyonlar zaten bu anlık olarak burası geliştirilmiş. Ben buraya özel olarak tekrar değinirim. Benim zamanımda bayağı eski kalmıştı. Şimdi orayı tekrar sonradan değinirim ama kısaca özetlemem gerekirse, burada Bitcoin'in ya da herhangi bir coin'in desteklenen, şurada 5 tane coin açmışlar. Herhangi bir coin'in anlık iniş çıkışlarına şey yapabiliyoruz. Yatırım yapabiliyoruz. Mesela bir ara 3500 dolara düşmüştü. 2019 yılı içindeydi sanırsam.
Oradan sonra 5.500'e geri çıktı. Oraya da 8.000 dolarlardan falan düşmüştü sanırsam. Yani bu şekilde bir iniş çıkışta opsiyona girerseniz devasa bir şekilde para kazanıp milyoner olabilirsiniz. Ama opsiyonlar çok tehlikeli. Ben 2 kere falan girdim. İkisinde de tüm paramı kaybettim. Yani tabii şans işi. Ya bunu da değindikten sonra şimdi asıl konumuza gelelim. Vadeli işlemler. Vadeli işlemler kısmında hesap açmayı göstereyim hemen. Şimdi ilk işlem yapmaya çalıştığımda sallamasyon bir şey yapıyorum. Bakın burada diyor ki önemli hatırlatma diyor. Vadeli işlemler bölümünde hesap açacaksınız. Bunu bu şekilde yapıp direkt sorumluluk reddi beyanına basarsanız arkadaşlar hesabınız referans kimliksiz oluşturulmuş olur. Sakın böyle yapmayın. Burada bir bug var sanırsam. Normalde öyle olmaması gerekiyor. Hemen şöyle gelelim. Bug olduğunu görmemiz de güzel oldu. Mesela şunu açık mod yapalım. Bakın ben size o bug'ı göstereceğim. Ama çözümünü bilmiyorum var mı diye. Şöyle tıkladığımda ala tıklarsam bak burada geldi gitti. Aynen referans kimliği kısmı. Burada yazıyor gidiyor. Bu sıkıntılı bir durum. Onun için buradan denemeyeceğim. Binance'in kendi sitesine girelim. Bundan sonraki videoda buranın arayüzünü göstereceğim arkadaşlar. Bu arayüzü nasıl kullanabiliriz? Onu göstereceğim. Ya mesela şöyle tekrar göstereyim ben size. Temp mail'e girdik. Mesela ben bunu değiştirdim. Bu şimdi şu anda çıkacak mail. Yine ses için özür diliyorum. Şu bilmem ne yazan mail sizin ana mailiniz, gerçek mailiniz olsun. Vadeli işlemlerde benim gibi mobil uygulamadan hata alırsanız şu şekilde işlem yapmanız gerekiyor. İlk önce daha önceden Binance hesabınız açıksa Binance yazalım bir. Binance Futures fark etmez Futures falan. Buradan login yani logout yani şeyden hesaptan çıkmış olmanız gerekiyor. Mesela masaüstü sitesini alalım bir. Aynen şuradan şöyle bir ibare olsun yani hesaba giriş yaptıysanız oradan çıkmış olmanız gerekiyor. Çıktıktan sonra daha önce hiç girmediyseniz bilgisayar masaüstü sürümünden sıkıntı yok. Videolarıma gelelim. Mesela herhangi birine tıkladım. Ondan sonra yine tıkladım. Açıklama kısmından buradan direkt kayıt linki. Bu direkt vadeli işlemlere kayıt linki arkadaşlar. Böyle tıkladığınızda mesela Firefox, Chrome fark etmez. Önemli olan o hesaptan çıkmış olmanız lazım. Burada otomatik olarak kod doldurulacak. Bu şekilde kayıt olursanız orijinal mailinizde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Direkt ilk ay için geçerli %10 komisyon indirim kodlu indirimli hesabınız aktif olmuş olur. Videoyu uzattığım için özür diliyorum tekrardan. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi, eğer kanaldaki videolarım hoşunuza gidiyorsa da Telegram grubuma katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.